Selam dostlar, hoş geldiniz. Yeni başlayanların en sık yaptığı hataları konuşacağız. Yeni başlayanlarda genel itibariyle ilk yapılan hata medeniyet seçiminde oluyor. Medeniyet seçimindeki hata, biz medeniyet seçim ekranı oyunun başında direkt karşımıza geldiğinde biraz medeniyetleri göz atıp Osmanlı'yı duygusal sebeplerden dolayı tercih ediyoruz. Osmanlı'yı tercih etmemiz bir hata. Oyunun başında çünkü Osmanlı'nın verdiği özellikler bizim çok da işimize yaramıyor. Oyunun başlarında bize daha iyi özellikler sağlayan medeniyetler var. Daha hızlı gelişmemizi sağlayacak medeniyetler var. Onlardan bir tanesi Çin. Eğer oyunda Çin'i tercih edersek ne gibi artıları var Osmanlı'ya göre? Osmanlı'ya göre şöyle bir artısı var. İnşaat hızının %5 fazladan verilmesi bizim daha hızlı gelişmemize sebebiyet verecek. Eylem puanı artışının %5 daha fazla olmasının sebebi ile de biz daha fazla barbar kesip daha fazla hızlandırma, daha fazla kaynak, daha fazla direnç oku, daha fazla elmasa sahip olabileceğiz, barbarlardan elde edebileceğiz. Bu bizim için önemli bir özellik. Oyuna aslında Çin olarak başlamak bizi fazlasıyla ileriye taşıyabilecek bir medeniyet. Neden? Çünkü mor komutanlar içerisinde, oyun başlangıcında medeniyet seçtiğinizde verilen mor komutanlar içerisinde en efektif olan ve en uzun süre faydalanacağımız komutan aslında Santuz'u. Santuz'u neden bize bu imkanı sağlıyor? Santuz'un yetenek kiti çok geniş. Çok fazla imkan sunuyor bize ve çok uzun süre faydalanıyoruz Santuz'dan. Burada konumuz Santuz olmadığı için Santuz'ya derinlemesine inmeyeceğim ama bir piyade oyuncusu olarak oyuna başlamak istiyorsanız Çin medeniyetini tercih edebilirsiniz. Çünkü Çin medeniyeti hem inşaata verdiği bufflarla hem de Santuz'un güçlü olması nedeniyle eylem puanından dolayı da bizim başlangıçta bize çok fayda getirecek bir medeniyet. Ama oyuna süvari başlamak istiyorsanız benim size önerim İspanya'yı tercih etmeniz yönünde olacaktır. Çünkü İspanya barbarlardan alınan deneyim puanının fazla olması nedeniyle kasmak istediğimiz komutanlarımızı daha hızlı geliştirmemizi sağlayacak. Oyunun başında çok fazla toplayıcı komutanlarımızı güçlendirmek isteyeceğiz ve o toplayıcı komutanların daha hızlı level atlaması, daha hızlı farmlayabilecekleri becerileri, yetenekleri yetenek ağacından seçmemizle bize daha fazla kaynak getirecek ve aynı zamanda da kaynak üretiminin %20 daha fazla olması nedeniyle biz kaynak konusunda oyunun bize verdiği ekstradan fazla kaynaklar bittiğinde de fazladan ürettiğimiz kaynaklarla çok rahat bir şekilde basıyor olduğumuz, geliştiriyor olduğumuz binalarımızı ve teknolojilerimizin kaynak gereksinimlerini çok daha rahat karşılayabileceğiz. Ondan sonrasında genel itibariyle oyun ilerledikçe biz İspanya'dan veya Çin'den, ben oyun başında ikisini tercih ediyorum. Yani size tavsiye ediyorum. Ee, Daha sonrasında belirli bir seviye ilerleme kat ettikten sonra eğer süvari oynuyorsak oyunda süvari oynayanların %80'i Almanya'yı tercih ediyorlar. Almanya'yı tercih etmelerinde haklı sebepler var. Birincisi, kıta eğitim hızının %5 daha fazla olması uzun vadede bize çok fazla asker yetiştirmemize sebebiyet veriyor. Hani her anlamda, hani piyadede de atlıda da bu buff'ı kullanıp çok fazla asker üretebiliyoruz ve savaşlarda öldüreceğimiz askerleri de e, daha fazla bir şekilde, daha hızlı bir şekilde telafi edebiliyoruz ve her savaşa, her krallık savaşlarına, KVK'ya daha fazla askerle girmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi Çin'in bize verdiği eylem puanı dolumu buff'ının aynısı Almanya'da da var ve biz Almanya'da bu buff'ı alarak daha fazla barbar kesiyoruz. KVK'larda ve işte KVK dışında da aynı şekilde daha fazla hızlandırma, daha fazla kaynak elde edebiliyoruz. Oyundaki gelişimimiz açısından Almanya'ya geçişimiz de bizim için önemli bir etken. Almanya'yı tercih etmemiz bu yüzden önemli. İnsanların çoğu da bu sebepten Almanya'yı tercih ediyorlar. Çin'den nereye geçebiliriz? Çin'den piyade olarak neleri oynayabiliriz? Hangi medeniyetlere geçebiliriz derseniz iki tane seçeneğimiz var aslında. Fransa ve Roma. Genel anlamda insanların çoğunun seçtiği seçenekler bunlar. Hani piyade olarak işte özel birim verenler anlamında düşünecek olduktan sonra Japonya da bir özel birim veriyor ama Japonya'nın özellikleri o kadar da cezbedici olmamasından kaynaklı Japonya tercih edilmiyor dostlar. O yüzden size tavsiyem, oyuncuların büyük bir çoğunluğu Roma'ya geçiyor. Ben de Roma'yı size tavsiye ederim. Çünkü Roma'nın verdiği özellikler genel itibariyle piyade savunması, intikal hızı, ki piyadede intikal hızı büyük bir sorun. Piyade oyuncuları çok yavaş, hani
olmalarından çok şikayetçiler. O yüzden Roma'ya geçmek sizi biraz olsun, hani bütün sorununuzu çözmez ama biraz olsun hızlandıracağı için sizi biraz da olsa mutlu edecektir. Ama oyun belirli bir seviyenin ötesine geçtikten sonra ben piyade de olsanız, süvari de olsanız size Fransa'yı tavsiye ederim. Çünkü bir yerden sonra KVK'larda çok fazla savaşıyorsunuz veya işte çok fazla asker kaybediyorsunuz. Çok fazla askeriniz hastaneye düşüyor. Onların iyileştirilme süresini %20 hızlandırması demek bir yerden sonra size şöyle bir şey yaratıyor. Sizin iyileştirme hızlandırmalarınız yetmemeye başlıyor uzun süren KVK savaşlarında. Ve siz evrensel hızlandırma kullanma noktasına gidiyorsunuz. Evrensel hızlandırma kullanmanız savaş açısından, krallığınız açısından ve sizin savaşma, kill kasmanız açısından e, size bir yardımcı oluyor. Hani bir şekilde savaşın içinde kalıyorsunuz. Güzel. Ama bu noktada normal evrensel hızlandırmalarınızı kaybettiğiniz için valilere oynarken veya işte güç eventlerini oynarken sizde hızlandırma eksilmesi durumu olduğundan dolayı o eventlerde başarılı olmanızı, o etkinliklerde başarılı olmanızı elinizden hızlandırmalarınızı kaybettiğiniz için sizi zora sokuyor açıkçası. Ama hastane iyileştirmelerini %20 hızlı yapıyor olmanız size daha az hızlandırma kaybettireceği için çok fazla savaşan insanlar genel itibariyle Fransa'yı tercih ediyorlar ve genel itibariyle Fransa aslında oyunun çok ilerisi medeniyeti, yani çok ileride tercih edilen bir medeniyet. Ha, bu çok para harcayan insanlar oyunun çok ilerisini çok daha erken gördükleri için, yani bir yandan piyade komutanlarını fullleyip bir yandan süvari komutanlarını fullleyip bir yandan okçu komutanlarını aynı anda fullleyebiliyorlar çok para harcadıkları için ve onlar Fransa'yı doğrudan tercih ediyorlar. Çünkü bütün tür komutanlarını kasıyorlar. Fransa'yı tercih etmelerindeki espri de aslında bütün birimlere kıta sağlığı veriyor olması, bütün ordu türlerine buff veriyor olmasından dolayı, aynı zamanda iyileştirmeye çok fazla ihtiyaç duyduklarından dolayı oyundaki ünlü olan, çok savaşçı olan birçok oyuncu Fransa medeniyetini tercih ediyor. Eğer ağırlıklı olarak ben süvari oynuyorum, eğer ağırlıklı olarak ben piyade oynuyorum demiyorlarsa. Aynı şekilde oyunun sonraki aşamalarında, yani bizim duygusal olarak oyunun başında tercih ettiğimiz Osmanlı medeniyeti de tercih ediliyor. Özellikle T5'ini açmış, okçu komutanlarının birçoğunu fulllemiş arkadaşlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu tercih ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu oyunun ilerleyen aşamasında aslında çok güzel bir medeniyet. Okçu oynuyorsanız çok fazla verim alacağınız bir medeniyet ama oyun başında okçu birimleri güçsüz olduğu için ben size oyuna okçu olarak başlamanızı tavsiye etmiyorum. T4 olarak, okçu olarak bir yerde savaşmanız sizin çok fazla hastanenizin dolmasına, hastane masrafınızın artmasına, gelişiminizin yavaşlamasına, savaşlardan çok fazla keyif alamamanıza sebep oluyor. Çünkü siz okçu komutanlarla alana çıktığınızda direkt süvarilerde, piyadelerde herkes üstünüze koşuyor. Ordularınız çok fazla hasar alıyor. Hastaneleriniz çok fazla doluyor ve sizin hızlandırmanızı veya savaşta çok uzun süre kalamamanıza ya da elinizden bütün hızlandırmalarınızın hastane masraflarını, aynı şekilde kaynaklarınızı kaybederek elinizden çıkmasına neden veriyor. Bu yüzden oyuna Osmanlı başlamamalısınız. Bu yüzden oyuna okçu başlamamalısınız. Ama sonrasında T5 zamanına doğru aynı zamanda okçu komutanlarınızı da hazırlarken bir noktadan sonra yeterli olduğunu düşündüğünüzde Osmanlı'ya geçebilirsiniz. Çünkü okçu sağlığına %5 vermesi, özel birimi Yeniçerilerin okçu olması, intikal hızının aynı şekilde okçu birimine alandan hızlı hareket ederek odak aldığında geri çekilebilmesi için vermiş olduğu bu intikal hızı buff'ı çok değerli bir buff. Aynı zamanda genel itibariyle hepimiz hasar vermeyi çok seviyoruz. Hepimiz beceri hasarı komutanları çok seviyoruz. Etkin beceri hasarını %5 güçlendirmesi de Osmanlı'nın tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi. Okçu olmayan, hesabı çok gelişkin olan insanların da Osmanlı'ya geçtiğini görebiliyorsunuz. Bunun sebebi vermiş olduğu intikal hızı ve etkin beceri hasarı, özellikle etkin beceri hasarının %5 veriyor olması alanda orduları daha hızlı eritip daha fazla kill kasmak için çok para harcayan veya hesabı çok iyi durumda olan oyuncuların tercih ettiği bir medeniyet haline geliyor oyunun ilerisinde. Medeniyetlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Medeniyetleri bunlara göre tercih etmeliyiz. Genel itibariyle bu şekilde tercih ediliyorlar. Bir diğer oyunda yapılan hatalardan bahsedeceğim.
bir diğeri de sarı komutanlarımızın anahtarlardan çıktığında ya da etkinliklerden elde ettiğimizde sarı komutanlarımızı ilk becerisini 5 yapmadan, 5'e getirmeden o komutanları level atlatıp, seviye atlatıp bir şekilde kasmaya başlamamız veya sahaya sürmemiz. Ben oyuna ilk başladığımda, ben de oyunu çok fazla bilmediğim dönemlerde ben altın anahtar açtım ve Fatih Sultan Mehmet altın anahtardan çıktı. Biraz şöyle komutanın özelliklerine baktım. Ya dedim, bu komutan çok güzelmiş. Ben bunu işte seviye atlatayım, savaştırırım, şöyle yaparım, böyle yaparım falan diye düşünüp Mehmet'in ilk becerisi 5 olmadan ben Mehmet'ime seviye atlattım. Şu anda Mehmet'imi hiçbir şekilde savaşlarda, açık alanda veya hiçbir şekilde savaşlarda değerlendiremiyorum. Çünkü Mehmet'imin ve bütün komutanların aslında en önemli becerisi ilk becerisi ve Mehmet'in ilk becerisi yeterli düzeyde olmadığı için ben Mehmet'imi savaşlarda değerlendiremiyorum ve çok uzun süre Mehmet'ten faydalanamayacağım. Bu sarı komutanlarınızın bir şekilde, mor komutanları buna dahil etmiyorum. Çünkü mor komutanların kafa elde etmesi kolay olduğu için çok rahat bir şekilde ilk becerisini fullemeden bile açsanız bir yerden sonra çok hızlı bir şekilde o açığı telafi edeceksiniz. Mor kafalara ulaşmak aslında zor değil. Ama sarı komutanlarınızda buna dikkat etmediğiniz zaman sarı komutanların becerilerini yükseltmekte, sarı kafa bulmakta zorlanıyorsunuz. Aynı zamanda altın anahtardan çıkan komutanlara da sarı kafa harcamak doğru bir şey değil. Oyunun başında yapılabilen bir hata. Doğru bir şey değil. Çünkü oyunun devamında çok 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 daha daha güçlü komutanlar geliyor ve sarı kafalarınızı onlara harcamanız yine e, daha doğru bir seçenek, daha doğru bir karar. Oyunun başında yine bu şekilde hatalar yapabiliyoruz. Yani sarı komutanlarda dikkat etmemiz gereken ilk şey, ilk becerisini 5 yapmadan kesinlikle 10 level'ın üstüne çıkarmamak. İkincisi, altın anahtardan çıkan komutanların, belki Martel bir istisna olabilir ama Martel dışındaki komutanlara sarı kafa harcamak gerçekten de oyunda uzun vadede bize o kafalara pişmanlık yaratabilecek, o harcamış olduğumuz kafalarda genel itibariyle pişmanlık yaşayabileceğimiz seçenekler oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Ondan sonra yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de eylem puanı harcama şeklimiz. Eylem puanı harcama şeklimiz. Nedir eylem puanındaki doğru harcama şekli? Eylem puanımız burada 1000'e kadar çıkabiliyor. Belirli bir VIP seviyesine ulaştıktan sonra 1100'e falan da ulaşıyor bu. Ee, Genel itibariyle biz buradaki dolmuş eylem puanlarımızı istediğimiz gibi barbar kalesi veya barbar keserek harcamalıyız. Harcayalım. Ve elde edeceğimiz bonusları barbarlardan, kaynakları barbarlardan alalım. Ama bizim AP puanımızın doluluğu bittikten sonra biz buradan gidip e, kullanıyorsak, eylem puanı dolumu kullanıyorsak, buradaki kaynaklarımızı tüketiyorsak, işte o en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Çünkü herhangi bir şey elde etmeyeceğimiz, herhangi bir etkinlik olmadığı dönemde sadece keyfi barbar kesmek için eylem puanı harcıyorsak orada bir yanlış yapıyoruzdur. Çünkü bu eylem puanlarımızı harcayacağımız çok daha kıymetli yerler var. Birincisi, KVK öncesi maru dersler var, yağmacılar var. Maru derslerde biz e, eylem puanlarımızı harcadığımızda 7 tane parşömene bir tane sandık alıyoruz ve aldığımız sandıklar oyunun en iyi ödül veren, yani en iyi ödül veren kasaları, en iyi ödüllerini kazanabileceğimiz aslında etkinlik onlar. Maru derslerde, yağmacı sandıklarında en yüksek ödülleri alabiliriz. Oradan elmaslar da kazanabiliyoruz. 3 günlük hızlandırmada kazanabiliyoruz. 30 günlük hızlandırmada kazanabiliyoruz. Birçok hızlandırma kazanabiliyoruz. 24 saatlik olmak üzere kaynak olarak kazanabiliyoruz. Hani çok yüksek, yani oyunun en yüksek ödüllerini veren etkinlik Maruders. Ben her KVK öncesi 3 gün boyunca süren Maruders kesmekte, hani mümkünse bütün AP'mi harcamaya çalışıyorum. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Onun dışında AP'lerimizi başka nereye harcayabiliriz? Valiye oynuyorsak, yani önemli bir komutanın valisini oynuyorsak, oyunun başında yapılan hatalardan bir tanesi de mesela şeylere, bu Sezarların valisine
işte çok güçlü olmayan, efektif olmayan komutanların oyunun başında valisini oynamak bir hatadır ama değerli komutanlar gelmeye başlayınca, özellikle Saladin valisinden sonraki bütün komutanların valisine oyunu oynayış türünüze göre, piyade, süvari veya okçuya göre valileri oynayabilirsiniz ve o oynadığınız valilerde eylem puanınızı barbar kesme kısımlarında harcayıp puan elde edebilirsiniz. Buralara harcamalısınız. Normal zamanda barbar kesmek yerine. Ama ondan daha değerli bir etkinlik olarak ne yapabilirsiniz? 7000 elmaslık 35 sarı kafa elde edebileceğimiz etkinlikler var. Bir hafta süren etkinlikler bunlar. 7000 elması etkinliğin başında veriyoruz. 25. seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. 25. seviyeye nasıl çıkıyoruz? İşte dal basma etkinliği var mesela. Dal basma gibi etkinliklerde 7000 elmas veriliyor. 25 seviyeye ulaşılınca 35 sarı kafa, birçok hızlandırma, kaynak ve aynı zamanda harcamış olduğumuz 7000 elması etkinliğin tamamından geri alma gibi bir durumumuz oluyor. Bu oyunun en verimli etkinliklerinden bir tanesi. Yani Mariuders'ten elde ettiğimiz sandıklar gibi çok verimli, çok güzel ödüller kazanabileceğimiz bir etkinlik. Bu etkinlik çok sık gelen bir etkinlik değil ve oyuncuların en çok sevdiği etkinliktir. Bu etkinliklerde, 7000 elmas harcama etkinliklerinde biz normal hayatımıza devam eden insanlar olarak her zaman çok fazla vakit ayıramadığımız zamanlar oluyor. O etkinliklerde farm yaparak da elde edebiliyoruz. O dal basma etkinliklerinde, işte bu bar doldurma etkinliklerinde şeyi. Aynı zamanda şehrimizdeki kaynakları toplayarak da elde edebiliyoruz. Ee, Genel itibariyle o etkinliklerde çok fazla online olamayacağımız bir dönemdeysek AP'lerimizi, hani 7000 elması da harcadıysak 35 sarı kafa alma yönünde harcamamız yine normal zamana göre harcamamızdan daha verimli olacaktır. Bir de KVK sırasında onur puanı sıralamasına kasmak için AP'lerimizi harcayabiliriz. Sonuçta orada birçok sarı kafa ve şehir teması gibi ödüller olabiliyor ve bu ödülleri elde etmek için onur puanı kasmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde onur puanı sıralamasını oynamasanız bile KVK haritasında belirli bir onur puanı seviyesine eriştiğinizde aldığınız sarı kafa ödülleri falan var. Aynı zamanda orada barbar kestiğinizde barbarların seviyesinin yüksek olmasından dolayı da çok güzel bir şekilde elmas kazanabiliyorsunuz ve elmas sizin VIP seviyenizi arttırmanızda da sizin için çok verimli bir kaynak olduğu için, orada da fazla elde edebileceğiniz için normal haritada gereksiz AP puanlarınızı harcamanıza, AP potlarınızı içmenize hiç gerek yok. Bu yine oyunda önemli bir nokta. Son olarak da oyunda yeni başlayanların veya işte çok da oyunu algılamakta geç kalmış arkadaşların yaptığı en son hatalardan bir tanesi de elmasları çarçur etmek. Elmasları nasıl çarçur ediyoruz? Elmasları oyunun başında hırs yapıyoruz. Geliyoruz kurye istasyonuna. İşte buradaki tekliflerden bakıyoruz. Kaynağımız yeterli değil. Elmas teklifi olarak veriliyor. Mesela %90 demiş, 27 elmas, ben bunu alayım diyoruz. Bir şekilde alıyoruz, harcıyoruz. Boşa gidiyor o elmaslarımız. Neden boşa gidiyor? Çünkü o elmasları daha verimli kullanabileceğimiz oyunda yerler var. O elmasları daha verimli nerelere kullanabiliriz? Şimdi bu oyunda oyunun en önemli elmas harcayabileceğimiz yerlerinden bir tanesi bizim VIP seviyemiz. Neden VIP seviyemiz? Oyuna yeni başlayanlar için oyunda direkt başlar başlamaz ulaşmamız gereken VIP seviyesi VIP 6. Neden VIP 6'ya ulaşmak önemli? Oyuna yeni başlayan arkadaşlar bunun çok bilincinde olmuyorlar ama biz oyuna ilk başladığımızda bir tane inşaat e, işçisine sahip oluyoruz. İkincisini oyunun bize verdiği kağıtla kiralıyoruz. O kağıtlar bitebiliyor. Yani 3 tane falan veriyor oyun bize o kağıtlardan. O üçüncü işçiyi çağırdığımızda 2 gün çağırabiliyoruz. O üçüncü işçinin de işi bittikten sonra biz yeni işçiyi, yeni inşaat kuyruğunu açmayı elmasla yapıyoruz. 150 elmas karşılığında yapıyoruz. Ve bu 2 günlük yeniden 150 elmas karşılığında onu kiralamış oluyoruz. VIP 6'ya ne kadar çabuk çıkarsak o ikinci işçi kuyruğunu biz otomatikman VIP 6'da elde etmiş olacağız ve bir daha 150 elmasımızı boş yere o işçiyi kiralamak için, o inşaat kuyruğunu kiralamak için harcamış olmayacağız. Ondan sonra ise en önemli noktada bizim bir an önce VIP 10'a ulaşmamız gerekiyor. VIP 10'da biz efsane komutan heykeli almaya başlıyoruz.
günde 1 tane. Ayda 30 tane yapacaktır. 30 tane kafa elde etmemiz, efsane komutan heykeli elde etmemiz bizim için önemli. Ne kadar erken 10. seviyeye ulaşırsak o kadar iyi. Çünkü oyunda efsane komutan kafası elde etmek çok 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 zor. Hani özel etkinlikler, çok özel kısa süreli gelen etkinlikler dışında bizim çok fazla KVK falan dışında oyunda elde edebileceğimiz bir yer yok. En az bulunan şey ve en çok ihtiyacımız olan şey savaşlarda komutanlarımızın güçlü olması ve rahat bir şekilde savaşabilmemiz adına. Ondan sonra da 10. seviye VIP puanına ulaştıktan sonra VIP seviyesine ulaştıktan sonra en önemlisi VIP 12'ye ulaşmak. Çünkü bu sefer günde 2 tane, ayda 60 tane sarı kafa elde etmemize neden olacak. Ondan sonra ise bir an önce ulaşmamız gereken noktada VIP 14. VIP 14'e ulaştıktan sonra VIP'ye artık elmas harcamak konusunda biraz daha rahat olabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Çarklara oynarsınız, işte elmasınızı başka yerlere harcamayı veya işte zar etkinlikleri geliyor. Ekipman yapmak için, ekipman teçhizatı veya ekipman taslakları için zar etkinlikleri geliyor. Oraya harcayabilirsiniz. VIP mağazasına mesela yeni teçhizatlar için sandıklar geldi. Komutanlarınızın sandıklarını alıp, hani hangi uzmanlık birimi ise piyade sandığı, süvari sandığı falan alıp onlara bir an önce eşyalar giydirmek için elmaslarınızı harcamaya başlayabilirsiniz. Ama ilk en önemli hedefiniz, oyundaki en önemli hedefiniz VIP 14'e ulaşmak olmalı. Çünkü ayda 90 sarı kafa kazanmak sizin komutanlarınızı fulllemekte size çok büyük bir hız sağlayacak. Hesabınızın güçlenmesinde, savaşlarda keyif almanızda size çok büyük bir artı sağlayacak. Ama oyunun başında dediğim gibi çok fazla bunlara bilgi sahibi olmadığımız için çok fazla dikkat edemiyoruz. Oyunun başında yapılan hataları sizlerle paylaşmak istedim. Elimizden geldiğince bunlara dikkat edip gelişimlerimizi hızlı yapalım istedim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Umarım verdiğim bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Hoşça kalın.